Gönen iğne oyasını Dünya Rekorlar kitabına yazdırmak, ortaya çıkan sanat eseri iğne oyası şeftali ağacını dünyaya tanıtmak, Gönen'in adını duyurmak bizim için çok değerli. Üzerinde 1 milyondan fazla düğüm var. İlk düğüm 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda atıldı. Son düğüm 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda atıldı. Sadece bir şeftali ağacı değil, aynı zamanda bir cumhuriyet ağacıdır da. Dün iğne oyası vardı, bugün de var ama yarın için endişeliyiz. Aslında bize kalan kültürel mirasların hiçbiri unutulmamalı. Bu noktada Neyvar'ı kutluyorum. Neyvar.com Neyvar.com Gönen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüsniye Tanrıverdi. Kooperatifimiz kuruluşunu gerçekleştireli 6 yıl oldu. Bu 6 yıllık süreçte kendi alanımızla ilgili güzel başarı hikayeleri yazdık. Şu an sadece el işi üretiyoruz. Tabii birçok teknikte farklı ürünler üretiyoruz. Fakat bizim Gönenli olarak önceliğimiz her zaman iğne oyası. Çünkü Gönen'in tek coğrafi işaret almış ürünü iğne oyasıdır. Bizim için de bu kültürel mirası sürdürmek çok önemli ve değerli. Dün iğne oyası vardı, bugün de var ama yarın için endişeliyiz. Bu yüzden kooperatif olarak sorumluluğumuzun farkında ve bilincindeyiz. Sürdürülebilirlik açısından mümkün olduğunca çabalıyoruz. Daha iyi yerlere taşıyabilmek için ne yapabiliriz, daha iyi ne yapabiliriz konusunda kendimizi geliştiriyoruz. Bizim hikayelerimizin en önemlisi ve en değerlisi Gönen için yapılan gerçek boyutlarda iğne oyasından bir şeftali ağacıdır. Gönen iğne oyasını Dünya Rekorlar kitabına yazdırmak, ortaya çıkan sanat eseri o iğne oyası şeftali ağacını dünyaya tanıtmak, Gönen'in adını duyurmak bizim için çok değerli. Aynı zamanda da çok gurur verici bir şey. Az ya da çok emeğe geçen çok fazla insan var. Üzerinde 1 milyondan fazla düğüm var. Projenin fikir babası Genel Müdürümüz Recai Tekin'dir. İğne oyası usta arkadaşlarımız projeye destek verdiler ve şeftali ağacı yapılmasına karar alındı. Herhangi bir ağaç da yapılabilirdi ama neden şeftali ağacı? Çünkü bizim çocukluğumuzda Gönen'in çok güzel şeftalisi vardı ve çok büyük, geniş alanlar kaplayan şeftali bahçeleri vardı. Ve her yıl düzenli olarak şeftali festivali yapılırdı. Fakat 70'li yılların başına kadar bu gelenek sürdürüldü. Sonrasında bir yerde bitti. Çünkü o ağaçlar kesildi, bahçeler yok oldu. Şu an yerini çeltik tarlaları aldı. Bu açıdan şeftali ağacı düşünüldü. İğne oyası usta arkadaşlarımız motifler çalıştılar. Bir tanesine karar kılındı. İğne oyası ağacımız yapılmaya başlandı. İlk düğüm 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda atıldı. Son düğüm 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda atıldı. Bu anlamda da bizim için çok değerlidir. Çünkü sadece bir şeftali ağacı değil, aynı zamanda bir cumhuriyet ağacıdır da. Dün iğne oyası Gönen'de vardı, bugün de var ama yarın için endişeliyiz. Çünkü sürdürülebilirlik açısından gençlerin iğne oyasına ilgisiz kalması bizi daha fazla çalışmaya itiyor, daha fazla sorumluluk yüklüyor. Umarım iğne oyasının akıbeti de şeftaliye benzemez. Bu konu
bizi üzer. Hiçbir zaman da böyle bir olayı yaşamak istemeyiz. 2020'de pandemi öncesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde global iletişim firması Amerika'daki temsilcisi Gönen'deki yapılan şeftali ağacını görüyor ve yapılacak olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Gönen'i ve Gönen kadını davet etti bu etkinliğe. Yurt dışında, dünyanın öbür ucunda bazı şeyler fark ediliyorsa ve karşılık buluyorsa bu bizi mutlu ediyor. Ama bizim memleketimizde bu tür değerlerin, yapılan işin çok fazla karşılığı yok. Bu da bizi üzen bir durum. Mesela Türkiye'de bir tek Gönen'de yaklaşık 60 yıldır her hafta salı günleri düzenli olarak kurulan Gönen İğne Oyası Pazarı vardır. Pazarda ürettiği ürünü satan kadın kazandığı parayla pazarını yapar, evinin ihtiyacını, varsa çocuklarının ihtiyacını karşılar ve evine öyle döner. Bu her hafta değişmez. İğne Oyası Pazarı da bu anlamda Gönen'i bir tık öne çıkarmış olur. Bu konuda da Gönen farkındalık yaratmıştır. Modern kadının günlük hayatında rahatlıkla kullanabileceği şekilde, kıyafetine şıklık katacak şekilde daha küçük takı aksesuar çalışıyoruz. Erişebilirliği daha kolay oluyor. Çünkü küçük parçaların maliyeti de daha düşük oluyor. Bir iş kadını günlük hayatında, iş hayatında, sosyal hayatında rahatlıkla kıyafetine şıklık katabilir. Biz kooperatif olarak 3 boyutlu çalışıyoruz. Derinlik de katıyoruz. Sadece en boy değil, derinlik, hacim de katıyoruz. Takı ve aksesuar olarak çalışıyoruz. Kumaşlara geçiriyoruz, fular olarak çalışıyoruz. Taş kullanıyoruz, doğal taş kullanıyoruz. İğne oyasıyla birleştiriyoruz. Kadınların da, erkeklerin de iğne oyasına minnet duyguları var, minnettarlık var. Çünkü kızların çeyizi iğne oyası yapan annelerin kazançlarıyla yapıldı. Üniversitede bu gençler iğne oyasıyla okutuldu. O yüzden Gönen için gerçek anlamda çok büyük bir anlamı vardır. Gönen İğne Oyası için coğrafi işaret başvurusu belediye tarafından 2010 yılında yapıldı. 2014 yılında da tescili alındı. Açıkçası bu İğne Oyası adına güzel bir gelişmedir. Biz de kooperatif olarak her zaman destekçileriyiz. Üreten her kadının emeği çok değerli. Eğer ki karşılık buluyorsa çok da önemli. Biz bu yola çıkarken bir slogan belirledik. Mesela kadın değişiyor, şehir değişiyor. Kadın değiştiği zaman şehir değişiyor. Çünkü kadının hem duygusal anaçlık kısmı hem beyin olarak üretmesi çok başka bir şey. Kanalize oluyorsa, odaklanıyorsa elinden hiçbir şey kurtulmuyor. Bu sloganı da bu şekilde özellikle kullanıyoruz. Çünkü birçok kadının hayatına dokunduk. Ne yapması gerektiği konusunda birlikte fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Çünkü daha iyisini ortaya çıkarmak istiyoruz. Ülkemizin her yerinde, birçok bölgesinde çok nadide ürünler var. Coğrafi işaret almış ürünler var. Unutulmaya yüz tutmuş değerler arasına giren ürünler de var. Evet, coğrafi işaretler alınıyor, bu belgelere sahip olunuyor. Fakat aktive edilip hayata geçirilmesi konusunda bazı eksiklikler var. Ne kadar çok günlük hayata adapte edersek o kadar çok getirisi olacaktır. Bu sadece iğne oyasıyla ilgili bir şey değil. Ülke genelindeki ürünlerle de aynı şey düşünülmeli. Aslında bize kalan kültürel mirasların hiçbiri unutulmamalı. Bu noktada neyi varı kutluyorum.
Neyi varla yollarımızın kesişmesi aslında kooperatif olarak ortak hayallerde birleşmemiz oldu. Neyi var bize hayata geçirmek istediği proje hakkında detaylı bilgi verdiği zaman çok heyecanlandık. Çünkü aynı amaca hizmet ediyoruz ve aynı şeyleri düşünüyoruz. Özellikle coğrafi işaret almış ürünlerin daha öne çıkarılması, bu ülkemiz çapında da aynı şekilde, sadece Gönen iğne oyası olarak kastetmiyorum, öne çıkarılması, neyi var tarafından iç ve dış pazara açılması bizim için çok kıymetlidir. Bu açıdan bu projeye dahil olmaktan, bu projenin bir parçası olmaktan kendi adıma, kooperatifimizin adına açıkçası çok mutluyum. İnanıyorum ki daha çok güzel işlere, çok başarılı projelere birlikte imza atacağız. Ve umuyorum bu projenin dönüşleri çok iyi olacaktır. STK'lara katkı anlamında bu çekimlerin, bu tanıtımların, coğrafi işaretli ürünlerin özellikle dikkati çekmesi ve bu noktada ortak paydada buluşmak hepimiz için kazanç. Mimar.com Mimar